Safkan bir İngiliz değil, Güney Amerika'dan, Karayipli. En büyük idolü Wayne Rooney. Doğuştan Manchester United taraftarı. Chelsea'lilerin aşkı, buzların kralı. Cole Palmer. Manchester City'nin en büyük pişmanlığı. Sarışın tam bir İngiliz gibi gözüktüğüne bakmayın Palmer'ın. Girişte dediğimiz gibi Güney Amerika'dan, Karayip'ten. İngiliz kolonisi St. Kitts adasından. Okyanusu aşarak İngiltere'ye uzanan hikayenin başrolünde ise öz dedesi Sterry Cole var. 1955'te adadaki taş evlerini geride bırakıp İngiltere'ye göç etti. Sterry inşaatlarda, eşi ise tekstil fabrikasında çalışmaya başladı. Oğulları Jermaine İngiltere'de dünyaya geldi. O da hayatını bir İngiliz olan Mary ile birleştirdi. Esmer ablaya, Esmer babaya siyahi bir dedeyi sahip Cole Palmer, sapsarı saçlarıyla Manchester'da dünyaya gözlerini açtı. Diş tedavisi malzemeleri satan baba Jermaine, dizinden sakatlanana kadar Sunday League denilen amatör maçlarda oynamıştı. Oğlu da yürümeyi öğrendiği anda top peşinde koştu. Bir Karayipli olarak soğuktan nefret eden Jermaine, Palmer için her hafta sonu Wythenshawe'deki parklara gidip oğluna amatör maçları izletti. Manchester United hastası olarak büyüdü. Varsa yoksa Rooney'di onun için. Rooney gibi olmak istiyor, Rooney formaları giyiyordu. Rooney'nin bad boy tarzını örnek alıyor, bol forma, bol pantolon giyiyor, ayakkabı bağcıklarını bile bağlamıyordu. Who did you emulate in the playground or want to be when you were growing up? Wayne Rooney. Why? Because I was a United fan younger and used to watch him all the time. Brilliant. Could you imagine Cole Palmer and Wayne Rooney playing together? What would that look like? Danger. Rooney. It's because he was my idol growing up and stuff. Him up front, me behind. Manchester'lı çocuğu 8 yaşında futbol kaşifi Cat Fletcher keşfetti. Üzerinde mavi bol bir forma olan çocuk, City gözlemcisinin Wythenshawe'deki sahalardan birinde bir cumartesi sabahı gözüne takıldı. Alex Ferguson otobiyografisinde Ryan Giggs'i ilk izlediğinde altın bulan bir madenci gibi sevindiğini söylemişti. Altın bulma sırası Fletcher'daydı. Onu akademiye götürdü. Kimseyle konuşmayan bir çocuktu. Gol attığında bile kutlama yapmadan sırtını dönüp diğer yarı sahaya koşuyordu. Takıma seçildi. City idmanlarına giderken bile ilk zamanlarda altında United tişörtü oluyordu. 14 yaşına geldiğinde hala çok cılız ve çelimsizdi ve hala sessiz. 16 yaşında serbest bırakılması gündeme gelse de akademi koçu Jason Wilcox bu kararı engelledi. Palmer da ergenliğin getirileriyle boyu uzadıkça tekniğinin, keskin sol ayağının yanına bir de liderlik ekledi. 18 yaş altı takımının kaptanlığı verildi. 15 gol, 5 asistle U18 şampiyonluğunda pay sahibi oldu ve Guardiola'nın gözüne girdi. ...30 Eylül 2020 Carabao Cup 4. tur maçında Burnley'e karşı 19 yaşında ilk kez A takımla sahaya çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya'ya karşı oynadı. Pep ona bir Premier Lig, bir FA Cup, bir Carabao Cup derken arada sırada sınırlı dakikalarla forma veriyordu. Sezonu 11 kısa süreli maçla geçirdi. Diğer yıl yine yedek kulübesi. Guardiola çoğu sol kanatta yine az dakikalarla 25 maçta oynattı. Ama yıldızlarla, astronomik ödemelerle alınan isimlerin yanında ilk 11'de Palmer'a yer yoktu. Chelsea'ye karşı bir asist yapıp FA Cup'ta Burnley'e gol attı ve yılı 2 skor katkısıyla geçirdi. Palmer artık 21 yaşına girdi. Oynamak istiyordu. Süper Kupa finalinde Sevilla'ya gol atıp harika oyunuyla kupayı City'ye getirdi. Ligde yine yedekteydi. 3 maçta sadece 10 dakika süre bulabildi. 13 yılını geçirdiği City'den kiralama yoluyla ayrılmak istedi. City ise gidecekse bonservisiyle ayrılması gerektiğini söyledi. Devreye bugün Palmer için sudan ucuz görünecek 47 milyon euroluk bonservisle Chelsea girdi. My thing was to never leave City. That was not my intention. I wanted to go on loan for a year, come back and be ready for
ready for the first team, but they said I can't go on loan. Like, you either stay or you get sold. So then Chelsea rang me. Transfer döneminin son gününde imza attı Palmer. İlk gittiğinde tesis, otopark, soyunma odası, çıkış koridoru Palmer'a ciddi manada bir labirent gibi gelmişti. Levi Colwill ona yardımcı oldu. Takım içinde ise onu City'den tanıyan Sterling kol kanat gerdi. Zaten Palmer da Pochettino ile hemen süre aldı ve kendisini gösterdi. City'de 41 maça çıkmıştı ama çoğu birkaç dakikaydı. İlk Premier Lig golünü 25. maçında attı. Uzun boyunu soğukkanlılığıyla birleştirdi. İlk hat-trick'ini taraftarı olduğu Manchester United'a karşı yaptı. Premier Lig'i 22 gol, 11 asistle gol ve asist krallığında ikinci tamamladı. 30 kişilik Ballon d'Or listesinde yer aldı. Hazard'dan bu yana yılın genç oyuncusu seçilen ilk Chelsea'li oldu. Dakika başına skor katkısı hesaba alındığında 98,6 dakikada bir skorla katkıda bulundu. 2009-2010 Drogba'sından bu yana Chelsea adına en verimli dakika skor istatistiğini yakaladı. Luton Town maçında attığı gollerden sonra ise tüm dünyanın ona sesleneceği bir lakap kazandı. Colt Palmer. Soğuk gol sevinci aslında Palmer'ın icadı değil. Yıllar önce Drogba'da yapmıştı. NBA'de Atlanta oyun kurucusu Ice yani Trae Young'ın da sayı sevinci. Palmer ise bu ikilden değil, City'deki akademi arkadaşı Morgan Rodgers'tan gördü gol sevincini. 23 Aralık 2023'te Championship'te Middlesbrough formasıyla West Bromwich'e gol atan Rodgers, üşüme gol sevincini yaptı. Tam bir hafta sonra da yakın dostu Rodgers'ın gol sevincini kopyalayan Palmer, Luton Town'a karşı 3-2'lik maçı kazandırdığı 2 golünü üşüyerek kutladı. Onun sahadaki soğukkanlılığı, Cole ismini Cole şeklinde uyarlamadaki konfor derken, bu gol sevinci Palmer'a çok yakıştı. 1.89 boyunda, ince bir vücuda sahip Palmer. Karakteri ise son derece keskin. City altyapısında kaptanlık konundu. A takıma çıktığında takımın ağır abileri De Bruyne ve Bernardo en iyi pas opsiyonları olmasalar bile genç yetenekler bu ikiliye sürekli pas atıyordu. Bir kişi hariç, Cole Palmer. Stamford Bridge'de de aurasının hissedilmesi uzun sürmedi. Everton'a karşı 6-0'lık maçta penaltı için Nicholas Jackson ve Madueke topu kullanma tartışması yaparken Palmer oraya gitti, topu aldı ve ikisini de bir çırpıda oradan gönderdi. Ki bunu gerçekten sadece özel ve ağırlı olan bir karakter yapabilirdi. Chelsea'nin net penaltıcısı. Vuruşları ise kalecilere göre yapmıyor. Daha topun başına gelmeden vuracağı yönü belirliyor. Kaleci ne yaparsa, nerede durursa fark etmiyor. Palmer topu kafasındaki yöne atıyor. Bu sayede onun deyimiyle gol olup olmayacağına kaleci değil, Palmer karar veriyor. City altyapısında da sadece saha içinde değil, mental olarak güçlü olması için eğitilmişti. Her şeyi, kalsaydı ona istediği kadar forma veremezdim diyen Guardiola'dan öğrendi. Did he teach you a lot, Pep? Yeah, everything. Palmer City'den kiralık olarak ayrılmak istemiş, 21 yaşına geldiğini ve forma giymesi gerektiğini söylemişti. Guardiola A takımı alsa da bir ilk 11 oyuncusu haline getirmedi. Kötü giden sezonda da en çok Palmer'ın gidişine engel olmamakla eleştirildi. You made the mistake letting him go. What can I say? The decision had been made for many reasons. He was asking 2 seasons to leave. During 2 seasons, to leave. I said, no, stay. At the end, no, I want to leave. What can we do? Palmer'la ilgili tek eleştirilen Pep değil. İngiltere milli takımının müzmin başarısızı teknik direktörü Gareth Southgate. Premier Lig'in gol ve asist krallığında ikinci olmasına rağmen Avrupa Şampiyonası'nda kısır geçen İngiltere maçlarında Southgate, Palmer'dan olabilecek minimum seviyede faydalandı. Turnuvadaki 7 maçın ilk ikisinde hiç süre vermedi, sonrasında 20-30-10 dakika gibi sürelerle 5 maçta oynattı. Palmer'da yarı finalde 10 dakika oynayıp Hollanda'ya karşı asist yaptı, finalde İspanya'ya karşı 20 dakikada takımının tek golünü attı. En büyük faturalardan biri Palmer'ı oynatmaması olan Southgate de turnuva sonrası milli takımdan gönderildi. Manchester'lı içine dönük çocuk artık Chelsea taraftarının eskiye dönüş için en büyük umudu. Londra ekibi klasik ömürlük sözleşmelerinden verip 10 yıllık imza atmıştı Palmer'la. Bu yüzden Manchester United'lılar evlatlarına Rashford sonrası 10 numarayı vermeyi hayal etseler de yere transferi kolay değil. Zaten Chelsea'de Palmer'la bir hayli mutlu. Forma tanıtımlarını Palmer yapıyor, taraftar etkinliklerine Palmer katılıyor, kulüp efsaneleriyle Palmer buluşuyor. Will you pick me in the FIFA next time you play? Yeah, for the bench. Colt Palmer bu yıl formda bir başlangıç yaptı. Ligde 20 maçta 13 gol 6 asisti var. Karayip mirasına sahip çıkıp ayakkabısına St. Kitts ve İngiltere bayrağı işliyor. Onu her hafta sonu yağmurda çamurda maça götüren
49 yaşındaki babasıyla hala sürekli birlikte takılıyor. Eline geçen parayla onlara evler, arabalar alıyor. İlginç Manchester aksanı ve gülümsemesiyle kısa ve net röportajlar veriyor. Cole, was this maybe the best performance of your career so far? I'm not sure. Maybe it was up there. Uzun boyundan beklenmeyen adımlamalar da rakip savunmacıları çaresiz bırakıyor. Cole Palmer'ın Stamford Bridge'deki rüzgarı rakipleri dondururken taraftara başarılarla dolu eski güzel Chelsea günlerinden esintiler sunuyor. Ice cold finish from him, wasn't it? Yeah, that's why they call him Cold Palmer, innit?